Selamünaleyküm. Hacer'in Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için muhteşem bir pişi tarif vereceğim. Bir bardak maden suyuyla yapılacak muhteşem bir tarif. Aklınızı başınızdan alacak. Hafta sonu kahvaltısına muhteşem bir tarif. Akşamdan hamuru yoğurup sabahta pişirebilirsiniz. Balon gibi kabarıyor, nar gibi kızarıyor. Çok lezzetli, çok da kolay. Mayalama, bekleme yok. Öncelikle bir bardak maden suyunu kasemize boşaltalım. Maden suyumuz soğuk olsun. Yarım tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı sıvı yağ. Şekerimiz, tuzumuz eriyene kadar karıştıralım. Çok kolay bir tarif, çok da lezzetli oluyor. Unumuzu boşaltalım. İçerisinde maya yok, kabartma tozu yok. Süt yok, yumurta yok. Çok kolay bir tarif. Unumuzu azar azar boşaltalım. Kalan unumu ilave ediyorum. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Hamurumu toparladım gördüğünüz gibi. Yumuşacık bir hamur. Hamurumuzun üzerini kapatalım. 15-20 dakika dinlendirelim. Soğuk bir ortamda. İster dolaba koyun, ister soğuk bir balkona koyun. Üzerini kapatın. Havalar soğuk olduğu için dışarıda koyabilirsiniz balkona. Buzdolabına da koyabilirsiniz. Hamurum dinlendi. Toplamda 15 dakika dinlendirdim. Bu hamurun özelliği soğuk olması. Maden suyunun da soğuk olması. Soğuk bir ortamda dinlendirilmesi. Hamurumuzun havasını alalım bu şekilde. Hamurumuzu 8 eşit bezeye ayıralım. İsterseniz daha küçük yapmak isterseniz beze sayısını çoğaltabilirsiniz. Çok yapmak istemezseniz yarım bardak maden suyu da yeterli. Hamurlarımızı beze haline getirelim. Bezelerimi görüyorsunuz. Ceviz büyüklüğünde. Cevizden biraz daha büyük. Elimizin ortasına bezeleyelim. Bezelerimin hepsini hazırladım. Masamı unlayaraktan hamurlarımı açacağım. Çok un koymayalım. Çok az un serpiştirelim. Oklavayla ya da merdane ile nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde açabilirsiniz. Çay tabağından biraz daha büyük açtık. Tatlı tabağa kadar açalım yeterli. Her iki tarafını da unlayalım. Elimizde biraz genişlettikten sonra açalım. Oklavayı, merdaneyi kullanmayı bilmiyorsanız elinizle de genişletebilirsiniz. O şekilde açılır. Görüyorsunuz kalınlığını. Bezelerimin hepsini açtım. Hepsi aynı boyutta.
Tavama yağımı aldım. Yağım ısındı. Harlı ateş değil, orta ateş olsun. Harlı ateş olursa bir anda yakar. Kaşığımla üzerine çevire çevire pişiriyorum. Bu şekilde kabartması daha kolay oluyor. Kızgın yağdan üzerine dökelim. Daha güzel kabarır, daha kolay olur. Görüyorsunuz. Baloncuklar çıktı. Puf puf kabardı. Çevirelim. Hafta sonu kahvaltısına muhteşem bir tarif. Akşamdan hamuru yoğurun, sabah kalkın kızartın. Yağ çekmeyen bir tarif. Görüyorsunuz çok güzel kızardı. Yağsını süzdürerekten alalım. Üzerine kızgın yağ dökersek daha güzel kabarır. Çevirelim. Yumuşak olsun isterseniz fazla kızartmayalım. O şekilde daha güzel oluyor. Pamuk gibi oluyor. Çok kızartırsanız biraz kurur. Kabardıktan sonra alt üstü çevirelim. Zaten kızgın yağ görünce üzerine dökünce puf puf kabarıyor. Çevirelim. Bu seferikinde nar gibi kızarttım. Bu şekilde kızarık isterseniz bu şekilde kızartabilirsiniz. Pişilerimin hepsini pişirdim. Görüyorsunuz. Sıcacık, yumuşacık. Doku testi yapalım. Pamuk gibi de oldu. Bir tane daha bakalım. Doku testi yapalım. İçini doldurabilirsiniz kahvaltılıkla. O şekilde de tüketebilirsiniz. Nasıl isterseniz tüketebilirsiniz. Her türlüsü güzel. Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.